Ölü yakma alanlarında meditasyon yapıyor. Bedenlerine cenaze ateşlerinden kalan külleri sürüyor. İnsan kafataslarını kap olarak kullanıyorlar. Bazı agorilerse ölü bedenlerden alınan eti ritüel olarak yiyor. Onlar için temiz ile kirli, kutsal ile korkunç arasında hiçbir fark yok. Bunlar Hindistan'ın en yanlış anlaşılan keşişleri, agoriler. Bu hikaye Ganj Nehri'nin kıyısındaki Varanasi'de başlıyor. Hindular için dünyanın en kutsal şehirlerinden biri olan Varanasi, yaşamla ölümün aynı basamaklarda buluştuğu bir yer. Günün ilk ışıklarında insanlar nehre girip arınmak için dua ediyor. Birkaç yüz metre ötede ise cenaze ateşleri yanıyor. Manikarnika Ghat, şehrin en önemli ölü yakma alanlarından biri. Burada yakılmanın ruhu yeniden doğuş döngüsünden kurtuluşa yaklaştırdığına inanılıyor. Bazı agoriler de insanların uzak durduğu bu alanda kalıyor. Çünkü onlar için ölüm kaçılması gereken bir son değil, aşılması gereken bir korku. Agoriler bir kabile, kast ya da ayrı bir halk değil. Onlar Hinduizm içinde Shiva'ya bağlı münzevi bir gelenek. Özellikle Shiva'nın korkutucu ve sınırları yıkan Bhairava biçimiyle ilişkilendiriliyorlar. Fakat amaçları kötülüğe tapmak ya da insanları dehşete düşürmek değil. Ulaşmaya çalıştıkları şey moksha, yani doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngüsünden kurtuluş. Bu yola girenler bir gurunun rehberliğinde uzun bir inziva ve disiplin sürecinden geçiyor. Üstelik kül sürmüş, uzun saçlı her sadhu agori değil. Bazı modern agoriler dikkat çekmeyen kıyafetlerle aşramlarda yaşıyor ve dışarıdan bakıldığında sıradan bir keşişten ayırt edilemiyor. Aghor kelimesi, geleneğin kendi açıklamasına göre korkunun, dehşetin ve zorluğun yokluğu anlamına geliyor. Bu düşüncenin merkezinde çok keskin bir iddia var. Evrende birbirinden tamamen ayrı iki şey yok. Temiz ile kirli, güzel ile çirkin, kutsal ile değersiz, insan zihninin kurduğu sınırlardır. Eğer her şey aynı ilahi kaynaktan geliyorsa, insan neden birine dokunup diğerinden tiksinsin? Bu nedenle agori, kaçtığı şeyin üzerine gider. Korktuğu yerde oturur ve toplumun reddettiğine yaklaşır. Amaç, tiksintiyi sevmek değil, tiksinti tarafından yönetilmemektir. Onlara göre insan bu ayrımları aştığında, yalnızca ölüm korkusundan değil, kendi benliğinin hapishanesinden de kurtulabilir. Agorilerin tam olarak ne zaman ortaya çıktığını bilmiyoruz. Çünkü onların ilk dönemlerini anlatan yazılı belgeler yok denecek kadar az. Yine de araştırmacılar bu geleneğin köklerini Orta Çağ Hindistan'ında yaşayan bazı Shiva takipçilerine kadar götürüyor. Bunların arasında kafatası taşımaları ve ölümle ilgili törenleriyle tanınan Kapalika adlı bir topluluk da vardı. Agorilerle bu topluluk arasında bazı benzerlikler bulunuyor. Ancak agorilerin doğrudan Kapalikalardan geldiğini gösteren kesin bir kanıt yok. Bugün tanıdığımız Agori geleneği ise yaklaşık 400 yıl önce yaşayan Baba Kinaram'la birlikte şekillendi. Agorilere göre Kinaram, manevi bilgisini Dattatreya adlı kutsal bir rehberden aldı. Fakat bunun gerçekten yaşandığını gösteren tarihi bir belge bulunmuyor. Bu nedenle araştırmacılar bu anlatıyı Agorilere ait kutsal bir hikaye olarak görüyor. Kinaram'ın öğretilerini Viveksar adlı bir kitapta topladığı kabul ediliyor. Varanasi'de kurduğu Krimkund aşramı ise bugün bile faaliyetini sürdürüyor. Bir agori için ölü yakma alanı yalnızca bedenlerin sona erdiği bir yer değil. Orası, ünvanın, servetin, güzelliğin ve toplumsal ayrıcalığın aynı ateşin karşısında anlamını yitirdiği yer. Alevler söndüğünde geriye kalan kül, bütün bedenlerin sonunda aynı hale geleceğini hatırlatıyor. Bu yüzden bazı agoriler ölümden kaçmak yerine onun yanında meditasyon yapıyor. Amaç ölümü yüceltmek değil, bedene, kimliğe ve ben duygusuna duyulan bağı zayıflatmak. Shiva'nın Bhairava biçimi de Hindu sanatında ölü yakma alanları, kafatası kapları ve dünyadan vazgeçen münzevilikle ilişkilendiriliyor. Agori için bu karanlık görünen mekan, aslında gerçeğin saklanamadığı bir sınıf gibi. Agorilerin bedenlerine sürdüğü kül, sıradan bir süs değil. Bu kül hem Shiva'yı simgeliyor hem de bedenin geçiciliğini hatırlatıyor. Bazı agoriler, kapala adı verilen insan kafatasından yapılmış kapları yemek, içmek ya da ritüel sunular için kullanıyor. En gizli uygulamalardan biri ise Şavasadhana, yani bir cesedin yanında ya da üzerinde yapılan meditasyon. Agori yorumunda hedef, bir ölüyü diriltmekten çok ölüm korkusunu ve saf ile kirli arasındaki ayrımı aşmak.
Ancak Şavasathana, bütün agorilerin yaptığı günlük bir uygulama değil. Nadir, kapalı ve doğrulanması zor bir ritüel. Bu yüzden konuşan cesetler ve sınırsız güç hikayelerini doğrulanmış bilgi olarak değil, ritüel anlatıları ve menkıbeler olarak görmek gerekiyor. Agorileri anlamak için en ürpertici görüntünün arkasındaki fikre bakmalıyız. Ölü yakma alanları ve kapala, agorilerin sınırları zorlayan uygulamalarının yalnızca bir bölümü. Tarihsel anlatılarda alkol, et, sarhoş edici maddeler ve toplumun kirli kabul ettiği başka maddeler de geçiyor. Fakat geleneğin açıklamasında bunlar sıradan bir keyif ya da sınırsız tüketim olarak görülmüyor. Amaç, zihnin buna dokunulur, buna dokunulmaz diye kurduğu sınırlarla yüzleşmek. Yine de uygulamalar gurudan guruya, aşramdan aşrama ve dönemden döneme değişiyor. Her agori alkol içmiyor, et yemiyor ya da aynı ritüelleri uygulamıyor. Hatta modern Kina Ram çizgisinde alkol ve sarhoş edici maddeler açıkça yasaklanmış durumda. Değişmeyen şey ritüelin biçimi değil, insanın nefret ve tiksintiyle oluşturduğu sınırları aşma düşüncesi. Peki agorilerin insan eti yediği iddiası gerçekten doğru mu? Bu uygulama akademik çalışmalarda ve tarihsel saha anlatılarında tamamen uydurma sayılmıyor. Fakat burada en önemli kelime şu: bazıları. Ne bütün agoriler bunu yapıyor, ne de bu onların günlük hayatının sıradan bir parçası. Kapalı ve seyrek olduğu için uygulamanın günümüzde kimler tarafından sürdürüldüğünü güvenilir biçimde belirlemek çok zor. Üstelik kamera karşısındaki bir görüntünün gerçek ritüel mi yoksa gösteri mi olduğunu dışarıdan anlamak her zaman mümkün değil. Modern aghor kurumları ise kendilerini insan eti üzerinden değil, korku, ayrımcılık ve dışlanmayla mücadele üzerinden tanımlıyor. Bu yüzden bir agoriyi yalnızca insan yiyen keşiş diye anlatmak, en çarpıcı ayrıntıyı alıp bütün gerçeğin yerine koymak demek. Peki bir insan yalnızca bedenine kül sürerek agori olabilir mi? Hayır. Bu yol, geleneğe göre bir guru ile kurulan ilişkiyle başlıyor. Guru yalnızca mantra veren kişi değil, öğrencinin hangi uygulamaya hazır olduğuna karar veren bir rehber. Bu nedenle agorilik, internetten öğrenilebilecek birkaç ritüelden ya da taklit edilebilecek bir görüntüden ibaret değil. Öğrenci, meditasyon, mantra tekrarı, nefes kontrolü, hizmet ve uzun süreli öz disiplinle ilerliyor. En ağır ölü yakma alanı uygulamaları, herkesin önüne konulan ilk adımlar değil. Kül, uzun saç ve kafatası taşımak da tek başına bir insanı agori yapmıyor. Geleneğe göre asıl sınav, korkuyu, nefreti, açgözlülüğü ve benlik duygusunu yönetebilmek. Bugün Varanasi'ye giden biri aradığı agoriyi ilk bakışta tanıyamayabilir. Çünkü geleneğin modern temsilcilerinden bazıları ne çıplak geziyor ne de bedenini külle kaplıyor. Krim Kund'un günümüzdeki başrahibi Baba Siddharth Gautam Ram bile geleneksel agori görünümü yerine sade kıyafetleri tercih ediyor. Bu örnek, agoriliğin dış görünüşten çok iç disiplinle tanımlandığını gösteriyor. Bazı takipçiler aşramlarda meditasyon, dua, temizlik, yemek hazırlama ve misafirlerle ilgilenme gibi günlük görevler üstleniyor. Aghor düşüncesini izleyen bazı insanlar ise aile ve iş hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Onlar için ölü yakma alanı artık yalnızca fiziksel bir yer değil, korkunun ve yargıların yakıldığı zihinsel bir simge. Bu nedenle günümüz aghor geleneği, yalnız münzevilerden sosyal hizmet kuruluşlarına kadar uzanan farklı biçimlerde yaşamaya devam ediyor. Modern dönüşümün en önemli isimlerinden biri Agoreshwar Ram'dı. 1961 yılında Shri Sarveshvari Samuh adlı sosyal hizmet kuruluşunu kurdu. Onun yaptığı şey, Agor düşüncesini terk etmek değil, eski ilkeyi yeni bir hedefe yöneltmekti. Artık toplumun kirli saydığı maddelere değil, toplumun dışladığı insanlara dokunulacaktı. Özellikle Hansen hastalığı, yani cüzzam nedeniyle ailelerinden dışlanan insanlara yöneldi. Varanasi'nin karşı kıyısındaki Parao'da hastaların barınabildiği ve sağlık çalışanlarından tedavi alabildiği bir merkez kuruldu. Bugün bu çizgiye bağlı kurumlar, okullar, güvenli yaşam alanları, sağlık kontrolleri ve gıda dağıtım çalışmaları yürütüyor. Varanasi'deki Anjali Okulu da eğitim imkanı bulamayan 100'den fazla çocuğa ücretsiz temel eğitim sağlıyor. Böylece en radikal agori eylemi değişti. Kafatasından içmek yerine
toplumun dokunmayı reddettiği insanla aynı sofraya oturmak. Agoriler, yalnızca yanlış anlaşılmış masum keşişler değiller. Ölü yakma alanlarında yaşamaları, bedenlerine insan külü sürmeleri, kafa taslarını kap olarak kullanmaları ve toplumun en sert yasaklarını bilinçli şekilde çiğnemeleri, bu geleneğin gerçek parçaları. Bazı agoriler, bugün hastalara ve yoksullara yardım etse de bu, geleneğin karanlık ve sarsıcı tarafını ortadan kaldırmıyor. Onlar, ölümden kaçmak yerine onun tam ortasında yaşamayı seçiyor. Ve agoriler, Hindistan'ın en sıra dışı, en ürkütücü ve en tartışmalı topluluklarından biri olmayı sürdürüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.